Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. De ki, o Allah birdir. Allah samettir. Doğurmamış ve doğrulmamış. Yarattığı hiçbir varlık ona denk, benzer de olamamıştır. Allahü Teala'nın birliğini anlayabilmemiz için en büyük hikmetlerden biri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zira o bizatihi kendisi kendi birliğini de ki diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emreder. Ya Muhammed, sen onlara söyle. Onlar bilmezler. Beni bilmeleri için sen onlara söyle. Tekliğin içerisindeki hakikati biz Cenab-ı Hak'tan öğrendik. Ehad olan tektir. Bir benzeri daha olmayandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da işte bu mihenkten bakılsa onun da bir benzeri ve eşi yoktur. Onun benzeri yoktur dememizden kasıt onun gibi bir peygamber daha gelmemiştir ve gelmeyecektir de. Çünkü o Hazreti Allah'ın samediyetinin beyanatçısıdır. O samediyet ki Allah'ın rahmetinin bütün varlığı kuşatmış olduğunu bizlere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile öğretmiştir. Ondan önce gelmiş olan bütün peygamberler de onun samet olduğunu söylemişlerdi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın samediyetiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vahdaniyetin rahmaniyetini bizlere öğretti. Onun tekliğinden diğer ümmetler korkutuldu bazen. Kimi zaman yerin dibine batırıldı, kimi zaman suya boğuldu, kimi zaman yüksek bir sesle helak edildiler. Fakat ümmeti Muhammed bunların hiçbirini yaşamadı. Ümmeti Muhammed Hazreti Allah'ın samediyetinin en güzel halini gördü. Bu öyle bir hikmet ki İhlas suresinde Hazreti Allah doğurmamış, doğrulmamış buyuruyor. Halbuki doğurmamış olan eğer doğurmuş olsaydı bir atası olurdu. Doğrulmamış olan eğer doğrulmuş olsaydı yine bir atası olurdu. Aşağı yukarı aynı kelimeler, aynı anlamlar çıktığını düşünüyor olabilirsiniz. Fakat Cenab-ı Hak burada şöyle bir hikmeti beyan ediyor. Doğurmamıştır. Ama Hazreti Adem gibi kendisini doğuracak anne ve baba vesilesi yokken bir varlığı yaratmıştır. Ona insan demiştir. Sonra doğrulmamıştır. Doğrulması mümkün olmayan Hazreti İsa'nın babasız bir şekilde Hazreti Meryem'den yeryüzüne gelmesine imkan vermiştir. Yani onun tekliği Hazreti Adem'den Hazreti İsa Efendimiz'e kadar beyan edilmiştir. Bütün peygamberlerin tevhid hakikati uğrundaki sözleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle taçlanmıştır. Velem yekün lehu küfüven ehad. Yarattığı hiçbir varlık ona denk değildir. Ona benzer değildir. Benzersizlik ilkesinin hakikati Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından bir kez daha ifade edilmiştir. Bizler işte bu ayeti kerime ile beraber bir denkliğe tabi tutulmamız için davet ediliyoruz. O öyle bir denklik ki tevhid hakikatiyle mümkün oluyor. O öyle bir denklik ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılıkla mümkün oluyor. Ona hiçbir şeyin denk olmadığını bilebilmek için tekliğine varmak gerekiyor. Onun tekliğini anlayıp onun akidesinde bütün olmaksa ondan hariç yaratılmış hiçbir şeyin ona benzeyemeyeceğini bilmekle oluyor. Hakikat şu ki Allahu Zülcelal'in tekliğini anlayabilmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığına iman etmeye mecburuz. O öyle bir iman hakikati ki Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar söylenmiş bütün tevhidin, bütün hikmetini kendine cem etmiş bulunuyor. Onun samediyetinin rahmaniyeti Habibullah Aleyhisselatü Vesselam ile anlaşılmış oluyor. Kalın sağlıcakla.